Tarihin tozlu sayfaları çözemediğimiz, anlayamadığımız ve kavrayamadığımız gizemlerle dolu. Bunların en başında dönem dönem insanlık nüfusunu oldukça sert şekilde olumsuz etkileyen hastalıklar gelmekte. Tarih boyunca birçok farklı hastalık ortaya çıksa da bunlar arasında neredeyse her dönem kendini göstermiş ve insanlıkta yıkıcı etkiler bırakmış bir hastalık türü olan veba yer alıyor. Veba yalnızca bir dönem değil, neredeyse milattan önceki tarihlerden başlayarak yakın geçmişe kadar durmaksızın yayılma göstermekte. Tarihte birçok veba türü olsa da bunların tamamı tam anlamıyla yıkıcı etkiler bırakmasıyla değil, aynı zamanda yarattığı sosyo-kültürel değişimlerle de ön plana çıkmaktadır. O halde vebanın insanlık üzerinde bıraktığı etkilere yakından bakalım. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Justinian vebası tarihin birçok alanında ortaya çıkan veba salgınının kara vebadan sonra en fazla can aldığı ikinci salgındır. Milattan sonra 541 ile 549 yılları arasında yaşandığı tahmin edilen salgının tıpkı kara vebada görülen Yersinia pestis bakterisinden bulaştığı biliniyor. Özellikle ticaret gemileri aracılığıyla yayılan hastalık, Doğu İmparatorluğu, Sasani İmparatorluğu ve neredeyse Akdeniz'de bulunan liman kentlerinin tamamını etkileyen bir salgındır. Dönemin şartları düşünüldüğünde yayılma gösterdiği alanın büyüklüğü oldukça fazladır. Justinian vebası önce Orta Afrika'da başlayarak Mısır'dan Akdeniz'e yayılma gerçekleştirmiştir. Mısır'dan gelen tahıl gemileri aracılığıyla Konstantinopolis'e, yani günümüz İstanbul'una yayıldığı tahmin edilen veba burada çok fazla ölüme yol açmıştır. Modern araştırmacılara göre salgının zirve yaptığı dönemlerde Konstantinopolis'te günde 5000'e yakın ölümün gerçekleştiği düşünülüyor. Veba yalnızca Konstantinopolis'te değil, dünyanın neredeyse hemen her yerine yayılma göstermiştir. Avrupa, Asya, Afrika, Arap Yarımadası gibi birçok yere yayılarak dönemin dünya nüfusunun 1/4'ünden de fazlasını öldürdüğü kabul ediliyor. Justinian vebası tam olarak bilinmese de 30 ila 50 milyon insanın ölümüne yol açtığı düşünülen tarihin en büyük salgınlarından biri olma özelliğini taşıyor. Justinian vebasından 800 yıl sonra ortaya çıkan kara veba, bir diğer adıyla bubonik veba, dünya tarihindeki en büyük salgınlardan biri olarak kabul edilir. Justinian vebası gibi kara vebada Yersinia pestis bakterileriyle yayılma göstermiş ve neredeyse Avrupa nüfusunun yarısından fazlasını ölüme sürüklemiştir. Tahminlere göre dönemin Avrupa nüfusunun neredeyse %50'sine yakınının öldüğü tahmin ediliyor. Kara veba, Justinian vebasının aksine Orta Asya'da başlayarak Kırım'a, ardından Avrupa'ya yayılım göstermiştir. Ceneviz ticaret gemileriyle Avrupa'ya taşınan hastalığın Asya, İtalya Yarımadası gibi birçok bölgede de etkisi oldukça fazladır. Kara vebanın bu denli yüksek öldürme oranına sahip olması dönemin Avrupa'sında oldukça büyük değişiklikler olmasına da yol açmıştır. Halkın çoğunluğu merkezlerden uzaklaşarak kırsal kesimlere yerleşmiş ve sosyo-kültürel açıdan değişimlere sebep olmuştur. Bunun yanında neredeyse Avrupa'nın tamamına yayılmasıyla birlikte ticareti durma noktasına getirmiş ve sıkıntılı ekonomik süreçler doğurmuştur. Kara vebanın yaşandığı dönemde dünya nüfusunun hemen hemen 500 milyona yakın olduğu düşünülüyordu. Kara vebanın da 75 ila 200 milyon arasında insanın ölüme yol açtığı düşünüldüğünde dünya nüfusunun neredeyse %20'sinden fazlasının bu salgında öldüğü tahmin ediliyor. Dünya Savaşı kadar büyük bir ölüm oranına sahip kara veba 1346'da başlayarak 1353 yılına kadar devam etmiş ve hem Avrupa'da hem de Asya'da oldukça derin izler bırakmıştır. Kara veba ve Justinian vebası kadar fazla can almasa da bu iki veba türünden de eski zamanlarda ortaya çıktığı kabul edilen iki veba salgını daha vardır. Atina vebası ve Antoninus vebası. Atina vebası, Antik Yunanistan'da yaşanan Peloponnes Savaşı sırasında meydana gelmiş olan ve Atina şehir devletini bertaraf eden bir salgındır. Milattan önce 430'lu yıllarda başladığı kabul edilen salgının Atina'ya şehrin limanı olan Pire'den bulaştığı düşünülmektedir. Ticaret gemilerinde farelerle taşınan hastalığın kısa sürede Atina'ya yayılma göstererek şehirde bulunan 75.000 ila 100.000 insanın ölümüne yol açtığı kabul ediliyor.
Döneminin nüfusu düşünüldüğünde öldürme hızı birçok hastalığa göre oldukça yüksek kalıyor. Salgının başlangıç yerinin Etiyopya'dan gelen gemiler olduğu düşünülmektedir. Etiyopya'dan başlayarak sırasıyla önce Mısır'ı geçerek Atina'ya kadar ulaşan ticaret gemilerinde gelen bu hastalığa ne Atina halkı ne de doktorları hazırlıklı değillerdi ve bunun sonucunda da Atina nüfusunun yaklaşık %25'i bu çaresizlik içerisinde hayatlarını kaybettiler. Antoninus vebası ya da bir diğer adıyla Galen salgını, yaşandığı dönem dolayısıyla insanlık tarihinin gördüğü en dehşet verici salgınların zirvesinde yer alıyordu. Hemen hemen her veba salgınının yayılma şekli ticaret gemileri aracılığı ve limanlar dolayısıyla gerçekleşmiştir. Ama Antoninus vebası bunlardan çok ayrı Romalı askerlerin bizzat getirdiği bir hastalıktır. Dönemin Roma İmparatorluğu'nun düzenlediği seferlerden biri olan Part Seferi sırasında hastalığın askerlere bulaştığı düşünülüyor. Adının Antoninus olarak anılmasının sebebi hastalığın Roma'da yayıldığı dönemde hüküm süren hanedan olan Nerva Antonin hanedanlığını da vurmuş olmasıdır. Hastalığın çıkış bölgesi bilinmese de Part İmparatorluğu'na Çin üzerinden geldiği tahmin ediliyor. Avrupa'ya doğru yayılmasına en büyük olanak sağlayansa şüphesiz dönemin aktif olarak kullanılan İpek yolu gibi ticaret yolları olduğu düşünülüyor. Birçok kaynakta bu hastalığın veba değil çiçek hastalığı olduğu düşünülse de gerçekteki tanımı tam anlamıyla yapılamamaktadır. Tıp alanında gelişme yaşanmadığı bir dönemde ortaya çıkmasından ötürü kiliseler tarafından da tam olarak bir salgın değil Tanrı'nın Romalıları cezalandırdığı şeklinde düşünceler de oldukça yaygın olmuştur. Birçok Romalı tarihçiye göre salgın Roma'da günde 2000'den fazla insanın ölümüne sebep olmuştur. Sayılar her ne kadar tam anlamıyla gerçek olmasa da Antoninus vebasının toplamda tahmini 5 milyona yakın insanı öldürdüğü kabul ediliyor.